Hoş geldin. Hoş bulduk. İsmin? Tuğçe. Tuğçe. Evet. Nasılsın? İçim çok hareketli şu anda. Heyecan Dışım mı var? sakin. Biraz tarif eder misin? Biraz kalbim çarpıyor gibi. Nefesimde sanki böyle bir Hızlanma. problem var. Evet, hızlanma var Bir gibi. heyecan var. Aynen. Şimdi biraz düşün. Seni heyecanlandıran ne? Beni heyecanlandıran görünür olmak. Görünür olmak. Evet. Birilerinin seni izleyecek Evet, olması. evet. Bu nasıl bir duygu veriyor? Ya bir parçam merak ediyor. Bir parçam da korkuyor. Bir yerde bir korku var. Evet, korku var. Bir parça da merak ediyor. Evet, merak Çünkü bir ediyor. yanımız görünür olmak da ister, çok normalde. Evet. Değil mi? Yani yaptığımız işler, bazen özel hayatımız, bazen sosyal hayatımız. Bir şekilde bir işler yaparız, ilişkiler kurarız ve bazen 2 kişinin önünde görünür oluruz. Evet. Sohbet ederken. Bazen 10 kişinin içinde bir yerde. Bazen bir yerde sunum yaparsın. Bazen işini büyütürsün, görünür olursun. Bu da heyecanlandırıyor. Heyecanlandırıyor tabii ki. Şu an içinde olan duygu heyecan. Evet, heyecan. Tamam. Bir daha bak duyguna. Ya, belirsizlik var. Heh, tamam. Evet. Bizi heyecanlandıran şey Belirsizlik. belirsizlik. Evet, doğru. Hayatta bunu nasıl yaşarsın? Genellikle bir şeye karar verdiğim zaman o süreç içerisinde yani bu yapacağım şey bana ne sağlayacak, ne katkısı olacak, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? O korkularım var. Bunlar da belirsiz kaldığı için zaten hep eyleme geçemeden bir şekilde bitiyor. Yarım kalıyor her şey. Hayatında en çok belirsizlik duygusunda kalıyorsun. Evet. Eyleme geçemiyorsun, o duyguyu yaşıyorsun sürekli. Evet, hep böyle bir net bir şey olması lazım yani. Ne olacağı belirsiz. Evet. O seni biraz heyecanlandırıyor, Evet. geriyor da. Bayağı bir geliyor. Bu duygunun içinde aynı zamanda çaresizlik vardır. Yetersizlik, değersizlik, sevgisizlik, dışlama, yani hiç bilmediğimiz böyle ya da en çok zorlandığımız duygular var. Sanki böyle bir kötü bir girdabın içine sokacakmış gibi hissettiriyor bazen. Bana en çok çaresizlik geliyor. En çok çaresizlik Evet. geliyor. Ne yapacağını bilemem. Evet, ne yapacağımı bilemiyorum. 5 yıl içinde olmak istediğin Tuğçe'yi düşün desem. Birçok vardır belki ama bir tanesini söyle Çok var desem. da. İlk aklına gelen Psikolog olmak isterdim, yazar. psikolog olmak isterdim. Tamam. Oraya yazar mısın? Hedefini tahtaya yaz. Yazar mı, psikolog mu? İkisi bir arada mı? İkisi de olur. Ben böyle yapmak Yazar da istiyorum. olabilirsin, psikolog da olabilirsin. İsimsiz bıraktın. İsimsiz mi? Yazar, psikolog kim? Ayşe mi, Tülin mi, kim? Yazar oluyorum ama yazım da çok kötüdür. Hemen bir küçümseme de atıyorsun kendine. Ha? İlla ki atarım. Yazar olacağım ama işte hani yazımda kötüdür. Evet. Bak şimdi bir hayalim var, bir küçümseme geldi. Kendimize yaptığımız espri olarak yaptığımız şeyler genelde bilinç dışımızdan gelir. Başkasının. Evet, yani o bilinç dışımızda aslında olan bir duygu. Bir küçümseme attın şimdi kendine. Heh. Gerilince de gülüyoruz. İlla ki. O iyi geliyor galiba biraz. Geliyor. Biraz şey veriyor. Error veriyor o Evet. zaman. Çok gülmelerin altında üzüntü vardır. Bayağı var. Bir şeye üzülür insan en derinde. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Böyle çocukluğunda kendini çok çaresiz ve belirsiz hissettiğin bir anıya gideceksin. Çaresiz ve belirsiz. Ya ilk duygum şey şu oluyor yani babam gelecek mi gelmeyecek mi? En çok belirsiz olduğum durum buydu. Baba bir evde bir değil. Evet, sürekli işinden dolayı da öyle. Yoğun çalışıyor, hep dışarıda. Evet. Hep bir bekleme vardı. Gelecek mi gelmeyecek mi? Belirsizlik. Evli misin, bekar mısın? Evliyim. Bunu kocanla nasıl yaşıyorsun? Onunla da yaşıyorum. Yani o dışarı çıktığı zaman falan ister istemez bir saat olunca mesela o saatte illa aklıma geliyor. Ne yapıyor acaba? kaygılanıyorsun. Kaygı başlıyor ondan sonra. Ne olabilir? Endişen ne oluyor mesela? En kötü senaryo ne oluyor? Kaza yapmış olabilir. Trafik kazası yapmış olabilir diye düşünüyorum. Kaza geçirmiş olabilir. Evet. Ölebilir. Öldürülebilir. Öldürülebilir. İnsana Başını belaya zararlı. sokabilir. Kaç yaşındaydın bu anıyı hatırladığında? 9 yaşından yani ergenliğime kadar devam etti. Tamam. Şimdi tekrar o anıyı hatırlayacaksın. Gözlerini kapa.
Nerede o çocuk? Yani evin salonunda bekliyorum sürekli. Bekliyorsun. Benim babam asker, yani hep şehit olacak mı olmayacak mı? Sürekli onu Ölecek mi, beklediğimi ölmeyecek düşünüyorum. mi? Ölecek mi ölmeyecek mi, sürekli o var. İki Tek ihtimal başıma var. oturup Tamam mı? bekliyorum. Kapa gözünü, orada dur. İki ihtimal var. Ölecek mi, ölmeyecek mi? Evet. Ara yok. Ya siyah ya beyaz. Ya siyah ya beyaz. Orada bir dur. Çocuğun etrafında kim var? Annem var, kardeşim var. Anne nerede şu an? Onu bul. Ayakta geziniyor. Geziniyor. Tamam. Dolanıyor. Evet, dolanıyor Şimdi o sürekli. çocuk anneye baksın. Evet. Annenin duyguları ne? Endişeli çok. Bekliyor. Hı hı. Anne evde mi yaşıyor? Yani evde mi? Ev hanımı mı? Evet, ev hanımı. Sürekli de ortalıkta dolaşıyor. Ben de Hareketli. böyle, evet, şöyle yapmış, bekliyorum yani. Bir şey oldu zannediyorum. Şimdi birkaç saniye gözünü aç. Dur öyle. Aç gözünü. Beden diline bak. Annen gibisin sürekli. Evet. Tamam. Kapa tekrar gözünü. O çocuğa şunları söyle şimdi. Baban evde değil. Baban evde değil. Annen çok endişeli. Annen çok endişeli. Sen evin içindesin. Sen evin içindesin. Annenin endişeleri sana geçiyor. Annenin endişeleri sana geçiyor. Seni o an kimse rahatlatmıyor. Seni o an kimse rahatlatmıyor. Babanı kocan zannediyorsun. Babanı kocan zannediyorsun. Bir parçan da baban zannediyor. Bir parçan da baban zannediyor. Büyüdüğünde Büyüdüğünde babanın türeviyle evleneceksin. babanın türeviyle evleneceksin. Şimdi açabilirsin gözlerini. Nasıl şu an? Biraz daha rahatladım. Rahatlatan ne oldu? Sakinleşmek. Sakinleşmek. Kendini sakinleştirebilmek. Çocuğa orada söylediğim bir şey var. Bir bilgi veriyorsun çocuğa orada. Evet. O bilgi iyi geliyor. Belirsizlik kalkıyor ortadan bilgi zaten. verdiğim için. Kendine söyle şimdi. Bu duygu bana ait değil. Bu duygu bana ait değil. Annemin travmaları. Annemin travmaları. Beynim sürekli babamla annemi düşünüyordu. Beynim sürekli annemle babamı düşünüyordu. Kendimi düşünemiyordum. Kendimi düşünemiyordum. Sürekli onları analiz ediyorum. Sürekli onları analiz ediyorum. Kötü bir şey olacak mı olmayacak mı diye. Kötü bir şey olacak mı olmayacak mı diye. Tabii insan analizde iyi olunca büyüdüğünde tabii ileride psikolog olmak istiyor. Evet. Ha? Evet. Sürekli beynim öyledir. Sürekli analiz yapar. Evet. Kim siyah kim beyaz. O kim nasıl kim öyle mi? Onu da söyle kendine. Beynim sürekli dost düşman buluyor. Beynim sürekli dost düşman buluyor. Arası yok. Arası yok. Ya iyi ya kötü. Ya iyi ya kötü. Ya siyah ya beyaz. Ya siyah ya beyaz. Eşim varken iyiyim. Eşim varken iyi. Yokken yok oluyorum. Yokken yok oluyorum. Bu annemin duygusuydu. Bu annemin duygusuydu. Babam evde olduğunda annem Babam- kendini var hissediyordu. Babam evde olduğunda annem kendimi var hissediyor. Kendini. Kendini. Kendimiyle kendini karıştırmış. Tamam. Bu dil sürçmeleri de biliyorsun bilinç dışından gelir. Evet. Tamam. Onu da söyle. Yaşım ilerledikçe anneme dönüşüyorum. Yaşım ilerledikçe anneme dönüşüyorum. Öf be. Hadi bu da çıktı. Bu zor işler bunlar. Evet. Üzüldüğün yerde gülüyorsun. Bunu fark ettin mi? Farkındayım. Birçok Çocuk- duygumda gülerim hep. Çocukken bu nasıl oluyordu? Yani evde çok böyle gergin, üzüntülü anlar oluyor. Çocuk ne yapıyor da gülüyor? Bir şeyler güldürüyor çocuğu çok fazla. Kardeşim vardı. Kardeşimle sürekli oyun oynamaya giderdim yani o strese girdiğim anda. Orada çok gülüyor. Onu güldürüyordum. Sürekli güldürüyor. Evet, sürekli güldürüyorum onu. Tamam. Onu da söyle. Annemle gülemiyordum. Annemle gülemiyordum. Kardeşimle gülüyorum. Kardeşimle gülüyorum. Ona annelik yapıyordum. Ona annelik yapıyordum. Acı. Yine gülme geldi. Evet. Çocuk farkında olmadan hem evde çocuk hem de annelik yapıyor. Evet, ben hep küçükken komiklik yapardım, taklit yapardım. Gülsün isterdim herkes.
Güldürürdüm ev halkını, akrabalarımı. İyi duygu istiyor çocuk çünkü. Alamadığı için, o iyi duygu için şakalaşıyor orada, Evet, espriler sürekli yapıyor. şakalaşırdım. Sonra böyle sessiz kalıyor çocuk. Evet. Kendime dönüyordum. Kendine dönüyorsun. Evet, yalnız kalınca. Şöyle duruyorsun herhalde. Çok üzülürdüm herkes gittiği zaman evden. İçimde giderdi Nasıl böyle kapıdan oturdun? çıkarken onlar. Hatırla onu. Öyle Bu oturuyorum. şekilde. Tamam. Tekrar o ol. O yalnız çocuk ol. Nerede o çocuk şu an? Ya evde tek başına oturuyor. Biz Kaç yaşındasın? böyle 7-8 gibiyim. Evdekiler nerede? Kardeşim küçük, babam yok. Annem de yemek yapıyor. Tek başına duruyorsun. Başka bir şehirde oturduğumuz için biz bunun işinden dolayı akraba da yoktu zaten hiç. Yalnızsın. Yalnız. Tamam. Evet. Ne olacağı belirsiz çocukta. Evet. Her şey belirsiz onun için. Her şey belirsiz yani. Sürekli bir sonuç bekliyorum sanki. Çocuğun duygusuna bak şimdi. En derin duygusu. Çok üzgün hissediyorum ya. Belirsiz. Yani bu kırık dökük gibi böyle. Yalnız ve üzgün. Evet, yalnız ve üzgün. En dipteki duygu ama Evet. yalnız kalmış. Kapa gözlerini, o çocuğa söyle. Kendine dokunuyorsun. Kendine dokunuyorsun. Kendinden iyi duygu alıyorsun. Kendinden iyi duygu alıyorsun. Evde başka kimseden alamıyorsun bu duyguları. Evde başka kimseden alamıyorsun bu duyguları. Yalnızlığı taşıyamıyorsun. Yalnızlığı taşıyamıyorsun. Çünkü sen çocuksun. Çünkü sen çocuksun. Bu yalnızlık annene ait. Bu yalnızlık annene ait. Artık büyüdün. Artık büyüdün. Annenin yalnızlığını taşımayı bırak. Annenin yalnızlığını taşımayı bırak. Gel biraz sarıl bana. Nasılsın? Biraz ağır geldi. O duygularım geldi tekrar. Bayağıdır temas etmemişim bu duyguya. Gülmemizin altındaki duygu, üzüntü. Bu kadar derin girmen büyük bir şifa bu arada. İnşallah. Onu da öğret kendine şimdi. Hayatta her şey belirsizdir. Hayatta her şey belirsizdir. İyi de olabilir, kötü de olabilir. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Kaybedebilirim, kazanabilirim. Kaybedebilirim, kazanabilirim. Yalnız kalırım, Yalnız kalırım, birileriyle olurum. birileriyle olurum. Ya öleceğim ya yaşayacağım. Ya öleceğim ya yaşayacağım. İkisi de gerçektir. İkisi de gerçektir. Belirsizlik Belirsizlik annem için çok kötü bir şeydi. annem için çok kötü bir şeydi. Benim için değil. Benim için değil. Annemin hayatını bırakıyorum. Annemin hayatını bırakıyorum. Annemin iyi şeylerini alacağım. Annemin iyi şeylerini alacağım. Kendi travmalarını ona vereceğim. Kendi travmalarını ona vereceğim. Şimdi nasılsın? Şimdi hafifledim biraz. Oh, bir ağırlık gitti. Freşlik geldi Fresh. şimdi. Tabii freshlik önemli. Boşalttım. Fresh olmak lazım. Evet, Değil mi? evet. Aynen. Önemli. Kadın dediğin fresh olur. Tabii. Böyle parlar. Değil mi? Evet. Böyle bebeksi cilt, parlaklık. Ondan sonra ışık vuruyormuş gibi fotoğraf çekimleri. Ha? Ay hocam. Önemli değil mi ama kadınlar için? Önemli ya. Önemli tabii. Değil mi? Yazar olacaksın, psikolog olacaksın. Bu psikolog böyle buraları parlak mı yani? Nasıl bir psikolog? Parlıyor Parlak. mu? Parlak da Heh, saklamak istiyor sanki. saklamak istiyor. Saklanıyor gibi. O zaman şöyle söyle.
İçimde bir dişilik var. İçimde bir dişilik var. Onu ortaya çıkarmıyorum. Onu ortaya çıkarmıyorum. Ne olur çıkarsam. Dişilik deyince şimdi hani insanlara da açıklama yapmak lazım. Tabii Ha, onu değil mi? açıklayalım o zaman. Açıklayalım yani. Ne anlıyorsunuz siz dişilik deyince? Aslında bu kadınlık. Yani kadınlık Yani, bana göre aslında. Aynen öyle. Bu kadınlık. Dişil enerji deriz. Aynen. Erkekler için de eril enerji var. Her erkeğin içinde bir parça dişil enerji vardır. Her kadın içinde bir parça eril enerji var. Ama bazen böyle işte çocuklukta yaşadığımız olaylar, travmalar ondan sonra bazen bazı kadınlarda o dişilliği bastırmasına sebep olabiliyor. Erilliği daha çok çıkarıyor. Erkeklerde biraz değişiyor falan. Demek ki o parlamak, görünür olmak, görünmek birazcık Birazcık sorun. evet sorun. Ya korkuyorum. Korkutan şey bu. Biraz da özgüvenim eksik galiba. Öyle geliyor. Yaptığım bir şeyi çok göstermiyorum. Sadece ben biliyorum, yakın çevremce o kadar. Yaptığın şeyi biri görse ne olur? Utanıyorum ya. Utanıyorsun. Evet, utanç duygum çok yüksek. Tamam. O yüzden herkes beni çok soğuk bilir. Söyle şimdi kendine. Çocukken kendim olamadım. Çocukken kendim olamadım. Anne oldum. Anne oldum. Başkalarının iyi hissetmesini sağladım. Başkalarının iyi hissetmesini sağladım. Kendimi nasıl iyi hissedeceğimi bilemedim. Kendimi nasıl iyi hissedeceğimi bilemedim. Ver duygunu biraz bana. ver. Öyle bir duygu işte. Ay niye böyle? Ve bazı düğümler var böyle bilinç dışımızda, bilincimizde. O düğümleri farkındalıklarla çözdüğümüzde aslında böyle bir farkındalık yaşıyoruz, yüzleşme yaşıyoruz. Evet, yüzleşme gerçekten ağır. İnsanın en ağır mertebesi. Kesinlikle. Ve sınavı aslında bir taraftan da. Kesinlikle. Yani bu işler şöyle olmuyor sevgili Tuğçe. Kendime de söylüyorum bunu. Evet ben bunu fark ettim. Gittim bunu affettim, bunu da yerine koydum. Bunlarla olmuyor. Yani Evet, hani kesinlikle olmuyor. farkındalık duygusal derinlik istiyor. Bu derinliğe gireceksin, onu yaşayacaksın diyor. Ağlamak iyi geliyor ona ya. Ağlamak iyi geliyor. Evet. Tamam. Küçükken ağlar mıydın? Odamda ağlardım gizli O da gizli. gizli gizli ağlardı. Ha, onu da gizli gizli ağlardı. Evet. Ha, tamam. Onu da kimse Görmesinler. görmesin mi? Üzülebilirler. Tamam, üzülebilirler. Biz şimdi hiçbir halimizi göstermiyoruz kimseye. Yani ağlarken saklanıyorum, gülerken saklanıyorum. Evet doğru. Robot gibi oluyorum sonra. Robot gibi oluyor sonra. Heh. O zaman evde yalnız kadına dönüyorum. Evet. Kim oluyor? Annem. Anne. Bu bütün annelerde var bu arada biliyorsun değil mi? Evet yani ben de. Sen söyleyince benim annem de geldi aklıma. Ya hem homurdanıyor ya da Evet. böyle bir söylem hafif var gibi. Bir endişeleri, hareketleri sürekli. Şöyle yürüsene annen gibi. Annen ol. Heh. O hareketleri yap böyle. Nasıl yapıyordu onları? Hadi bir iş yapalım. Uğraş. Uğraş onlarla. Kadınlar strese girince etrafı toplamaya başlar. Yemek. Temizlemeye başlar. Yemek yapıyor. Evet. Ya da koltukta oturup böyle. Yap onu. Nasıldı? Düşünüyorum sigara içip. Şu, Böyle düşünüyorum. Şundan dolayı olur. Kadınlar şimdi evde çok ağır duygulara girdiğinde annelerde çok fazla bu. Yani o travmanın verdiği duygular. Tabii eski insanlar bunlara çalışmıyor. Çünkü bu kadar bilgi de yok, haklılar da. Bu duygular yoğunlaştığında değersizlik, yalnızlık, belirsizlik ne olacak, gelecek mi, gidecek mi? O aşırı hareketlilikte en kötü duyguların en yoğunlarını atıyorlar. Evet. Taşıyabilecekleri kadar kendinde kaldığında işte o dediğin gibi oturup artık bir demlenme gibi. O da duyguyu yaşıyor. Evet, orada hoş oluyor belki de. Şöyle söyle şimdi kendine. Annemin travmaları çoktu. Annemin travmaları çoktu. Benimle yeteri kadar ilgilenemedi. Benimle yeteri kadar ilgilenemedi. Bunu bilerek yapmadı. Bunu bilerek yapmadı. O da başka bir çocukluk yaşadı. O da başka bir çocukluk yaşadı.
bütün anne babalarda bu travmalar vardır. Bütün anne babalarda bu travmalar vardır. İstemeyerek çocuklarına geçer bazıları. İstemeyerek çocuklarına geçer bazıları. Ama şunu da söyleyeyim şimdi sana. Bundan sonra kendine aynen. Eğer kendimi geliştirirsem, Eğer kendimi geliştirirsem, travmalarımı çalışırsam, travmalarımı çalışırsam, kendim olmak kendim olmak yakınlarımın işine gelmeyecek. yakınlarımın işine gelmeyecek. Evet. Bazılarının, genellemeyeyim de. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Hayatınızda bir şeyi, işleri büyüttüğünüzde ya da değiştiğinizde, kendiniz olmaya karar verdiğinizde, bazen sıra dışı şeyler yaptığınızda, farklı şeyler yaptığınızda, huyunuz suyunuz değişmeye başladığında ilk en yanınızdakiler, yakınlardakiler eleştirmeye başlayacak. Kesinlikle öyle oluyor. Değişti bu. İşte, işte bu neye dönüştü böyle? Ne yapıyor Evet. kendi kendine? Başına buyruk Delirdi. şöyle. Delirdi. Saçmalıyor iyice. Kafayı yedi. Tabii kafayı yedi. İşte bu da bu yolculuğun sınavı. Yani kendim olmak için gerçekten bu sınıfa razıyım artık. Çünkü herkes eskisini istiyor. Öğret kendine şimdi. Annem de çok değişmeye çalıştı. Annem de çok değişmeye çalıştı. Bunu başaramadı. Bunu başaramadı. Çevresinde çok insan yoktu. Çevresinde çok insan yoktu. Arkadaşlık kuramıyordu. Arkadaşlık kuramıyordu. Nasıl geldi? Güzel. Şimdi şunu söyle. Ben annem değilim. Ben annem değilim. Benim yerleşik bir hayatım var. Benim yerleşik bir hayatım var. Arkadaşlık kurabilirim. Arkadaşlık kurabilirim. Dostluk kurabilirim. Dostluk kurabilirim. Annemin yalnızlığını bırakabilirim. Annemin yalnızlığını bırakabilirim. Çok güzel geldi. Yani farkında olmadan o yaşamları da alıyoruz üzerimize. Evet. Normal. Bayağı Nasılsın bir şu an? alıyoruz. Şu an biraz daha iyiyim. Parlamak nasıl geliyor? Yani bir parça iyi geliyor, bir parça hala daha bir... Tabii ki var bir şeyler. Yazar psikolog Tuğçe. Parlıyor. Işıkta yansıyorum. Onu da öğret kendine istersen. Yazar ve psikolog olabilirim. Yazar ve psikolog olabilirim. Hem psikolog olup Hem psikolog olup hem de kendimi çalışmaya devam edebilirim. hem de kendimi çalışmaya devam edebilirim. İyi bir psikolog olmanın İyi bir psikolog olmanın ilk şartı ilk şartı kendisini de sürekli terapide tutmak. kendisini de sürekli terapide tutmak. Bunu yapabilir misin? Yaparım. Onu yaparım. Yapar mısın? Yaparım. Şimdi tekrar o küçük çocuk vardı ya tek Evet. başına yalnız duran. Tekrar o anaya gidebilir misin? Giderim. Çocuğun canı ne yemek istiyor mesela? Onu bu Tatlı bir şey yemek istiyor. tatlı bir şey yemek istiyor. Evet, çikolata. Çikolata. Şimdi o çocuğa şunu söyle. Bundan sonra canın istediğinde tatlı yiyebilirsin. Bundan sonra canın istediğinde tatlı yiyebilirsin. Kendini kötü hissettiğinde yemeği azalt. Kendini kötü hissettiğinde yemeği azalt. Arada bir şımartma hakkın var. Arada bir şımarma hakkın var. Şimdi oradan biraz tatlı alacaksın. Bak şurada duruyor. Şımarıklık yap orada. Parmağını da batırabilirsin bu arada. Ben şöyle. Tabii de batır. Batır iyice, şımart kendini. Bunu yaparken de kendine şunu söyle. Şımarma hakkım var. Şımarma hakkım var. Saçmalama hakkım var. Saçmalama hakkım var. Küçükken izin verilmedi. Küçükken izin verilmedi. Artık bu hakkımı kullanacağım. Artık bu hakkımı kullanacağım. Güzel. Nasıl geliyor tatlı? İyi geldi. İyi geldi mi? Evet. Kötü duyguya çok girdiğimizde insanız yani böyle karbonhidrat, şeker falan çok kullanırız. Evet, çok fazla Farkında oluyor. olmadan. Bazen anneler de çocuklarının falan anne babalar çok fazla şeker çikolata yediriyorlar. Evde çok kötü duygu varsa o duygular işte çocuk bastırıyor onları. Sevinsin, tatlı yesin. Evet. İstediklerini alalım. Evet. Ya da bir anne baba bir suç işlediğinde çocuğuna işte ağlamasın etmesin diye bir çikolata götürme. Aynı şey çıkıyor. Aynen. Hala yazar psikolog seni bekliyor. Ne yapmam gerek? Ne yapman gerek? Ha. Yolunu bulmam lazım. Yolunu bulman lazım. Yolumu kaybettim galiba. Öğret kendine. Annem babamın yolunu gözlüyordu. Annem babamın yolunu gözlüyordu. Kendi yolunu bulamadı. Kendi yolunu bulamadı. Kocamın yolunu gözlemeyi bırakıyorum. Kocamın yolunu gözlemeye bırakıyorum.
Kendi yolumu çizeceğim. Kendi yolumu çizeceğim. Kocam da kendini geliştirebilir. Kocam da kendini Ben geliştirebilir. de geliştirebilirim. Ben de geliştirebilirim. Önce kendim olacağım. Önce kendim olacağım. Demek ki yolu bu. Evet. Önce kendin olmak. Ve daha doğrusu eşinle ilgili, hani onunla ilgili endişelerin, kaygıların Evet. var. Onları çalışarak o duyguları biraz boşaltmak lazım ki kendimize gelelim. Evet. Şu bilgiyi de vereyim, beynimiz enerjisinin %80'ini yakın ilişkideki insanları düşünerek geçiriyor. Enerji oraya harcıyor. Eğer biz onlarla ilgili problemleri çözersek, enerjisinin çoğunluğunu bizim kendimizi geliştirmemiz için kullanacak. Evet. Güzel geldi. Güzel geldi mi? Evet. O zaman o çocuğa şunu öğreteceğiz. Evet. O pozisyonda duruyordu ya. Hı. O küçücük çocuğa. Aileni kurtarmak zorunda değilsin. Aileni kurtarmak zorunda değilsin. Yavaşça olduğun yerden kalkabilirsin. Yavaşça olduğun yerden kalkabilirsin. Kendin için bir şeyler yapabilirsin. Kendin için bir şeyler yapabilirsin. İnsanlar seni eleştirirse İnsanlar seni eleştirirse bazılarına açıklama yapacaksın. bazılarına açıklama yapacaksın. Anlamayanlara susacaksın. Anlamayanlara susacaksın. Seni kötü duyguyla eleştirenlere Seni kötü duyguyla eleştirenlere mesafe koyacaksın. mesafe koyacaksın. Daha da kötülük yapmak isteyen olursa Daha da kötülük yapmak isteyen olursa haddini bildireceksin. haddini bildireceksin. Bu sensin. Bu sensin. Bu seni kötü bir insan yapmaz. Bu seni kötü bir insan yapmaz. Ay. Yolculuğum bu. Güzel bir serüven beni bekliyor. Evet. Hem güzel hem zor Zor. ama ödülü olan bir şey. Kendin olmak böyle bir şey. Kendin olmak çok güzel bir şey. Yani kimse rahat tuzağında kendi olamıyor bu hayatta. Bir yerler acıtacak canımızı. Bazı yerlerde kopacağız. Bazı şeyleri kaybedeceğiz tamamen. Bir daha belki onlarla olamayacağız. Ama bizim amacımız onları kaybetmek olmayacak. Hayatımızdaki her şeyle daha iyi ilişki kurabilmek olacak. Kendimiz olmaya çalışırken bize engel olmak isteyen insanlar olursa da yeri geldiğinde veda etmeyi bileceğiz. Evet. Artık annenin beklediği adama veda et. Evet. Tamam mı? Tamam. Şifa olsun. Teşekkür ederim.